Dünyanın öbür ucundan herkese merhaba. Bu videomun konusu Türkiye'den Yeni Zelanda'ya göç etmiş topluluğumuz ve kadınlar gözünden göçmenlik hikayelerimiz. Buradaki göçmen topluluğumuzu, neler yaşadığımızı, neler yaptığımızı ve yeni bir ülkede daha iyi bir hayat yaşamak için neler yapılabilir anlatmaya çalışacağız. Amacımız Aotearoa'daki Türkiye'den göçmüş kadınlarımızın kendileri ve aileleri için olumlu bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olmak. Türk halkı ve toplumun geri kalanıyla daha fazla bağlantı sağlamak. Yeni Zelanda'daki Türk toplumu ile Yeni Zelanda halkı arasındaki karşılıklı dostluğu geliştirmek, kültürel ve sosyal faaliyetleri teşvik etmek ve de Yeni Zelanda'daki Türk kültürel mirasını geliştirmeyi amaçlamaktayız. Ben Zülha, 28 yıldır Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland'da yaşayan bir Türk göçmenim. Anadolu'nun küçük bir köyünde doğdum, büyüdüm. Köyümüzde iyi bir eğitim almak çok değerliydi. Ben de 11 yaşımda evden ayrılıp ya akraba yanında kaldım ya köyden kasabaya günde 22 kilometre yürüyerek ya da yatılı bölge okulunda kalıp en sonunda İstanbul'da Marmara Üniversitesi gazetecilik bölümünden mezun oldum. Henüz master programını kazanmıştım ki buraya yeni mezun bir gazeteci olarak İngilizcemi geliştirip daha sonra ülkeme dönüp mesleğimi yaparım planıyla ve henüz evlendiğim eşimle 94'te geldik. İlk geldiğimde sayılı Türk vardı. Daha çok da restoran işi yapıyorlardı. Belki 30 kişi kadardı ve herkes birbirini tanırdı. Benim de burada sınırlı İngilizcemle kendi işimi yapmam mümkün olmadı. Öncelikle İngilizcemi geliştirmek istedim ve o esnada restoran işleri yapmaya başladık. Hem kendi ağız tadımızda yiyeceklere sahip olduğumuz gibi hem de zengin Türk yemek kültürünü Yeni Zelanda'ya tanıtma imkanımız oldu. Bu sektör sayesinde zaten göçmen ülkesi olan ve birçok etniği ve kültürü barındıran ülkede pek çok insanla tanışma ve kaynaşma fırsatımız oldu. Buradaki nüfusumuz daha çok erkekti. Hepsinin kendine has göç hikayesi olan ve arkasında ailesini, kendi kültür ve yaşam tarzını bırakıp yeni, oldukça farklı bir ülkede yaşayan küçük bir grup. Yıllar içinde topluluğumuza yeni üyeler katıldı ve şu anda yaklaşık 3000 civarında Türk olduğu tahmin ediliyor ve çoğunlukla da Auckland'da yaşıyoruz. Büyüyen nüfusumuzla birlikte bir komünite olduk. Biz bir diaspora mıyız? Diaspora politik bir kavram. Biz henüz politik bir etki yapacak güçte ve nüfusta değiliz. Ama sosyal ve kültürel olarak var olmaya çalışıyoruz. Hem kendi kültürel özlemlerimizi gidermek hem de burada doğup büyüyen çocuklarımız için yaptığımız birçok etkinliğe başka neler ekleyebiliriz? Arkadaşlarımız videonun devamında anlatıyor. Göçmenliği hepimiz farklı yaşasak da birçoğumuz benzer sıkıntıları tecrübe ediyoruz. Yalnızlık, aile özlemi, yeni ülkenin dil, kültür, yaşam tarzı, inancı, sosyal davranışlarına yabancılık, ırkçılık, entegrasyon zorlukları, eğitim ve iş imkanlarına erişimde güçlükler, dolayısıyla ekonomik sıkıntılar, emek sömürüsü, sonraki kuşaklarımıza dil ve kültürümüzü öğretmedeki yetersizlikler, aidiyet ve kimlik bunalımı, göç sürecindeki stres ve dolayısıyla ruh ve beden sağlığı şeklinde uzayıp giden bir liste. Bu saydıklarımın hepsi olmasa da göçmenliğin stresini yaşayıp sağlığını kaybetmiş biri olarak hiç de kolay bir süreç olmadığını söyleyebilirim. Ailemde hiç kanser vakası yokken maalesef 38 yaşımda kanser oldum. Benim için hayatımı sorgulamamı ve bakış açımı değiştirmemi sağladı. Uzun, yorucu, ağır tedavi sürecinden sonra neden kanser oldum ve nasıl sağlığıma kavuşabilirim konusunda kendimi eğitme sürecine girdim. Yaşam tarzımdan yediğim içtiğime kadar nasıl bilinçli yaşarım araştırdım, öğrendim. Tecrübelerimi çevremdeki insanlarla da olabildiğince paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi kadınlarımızdan kendi hikayeleriyle göçmenliği, yani nasıl Yeni Zelanda'ya geldiler, ne tür zorluklarla karşılaştılar, nasıl başa çıktılar, adaptasyon süreci nasıl oldu ve daha iyi bir toplum olmak için başka neler yapılabilir önerilerini dinleyelim.
Oakland komünitemizin kültürel aktivitelerine emek vermiş değerli arkadaşımız Ayla'nın tecrübe ve önerileriyle başlıyoruz. Adım Ayla Yenidoğan. 2003 yılında Yeni Zelanda'ya geldim. Türkiye'deyken öğretmenlik yapıyordum ama buraya gelince tamamen farklı bir meslek seçmek istedim. Vergi dairesine girdim. Vergi dairesinde IRD'de çalışıyorum burada. Geldiğimden beri de oradayım hala da bırakmadım. Geldiğimizde fazla kişi tanımıyorduk, fazla insan da yoktu. Onun bir eksikliğini yaşadım açıkçası. Ondan sonra hani yavaş yavaş hani daha çok İngil'in çevresi oldu. Erkekler daha baskındı. Hani öyle bayan arkadaşta aile yoktu daha doğrusu. Hani benim tanıdığım ettiğim aile yoktu. Sonra kaç senesiydi bilmiyorum ama o Ebru ile Gamze'nin başlatmış olduğu Türk okulunda hani asıl insanları hani tanıdım. Türk Türk gruplarına girdim. Öyle tanıdım. Yoksa ondan önce hani biz gene bayram kutluyorduk. Ama kendi çapımızda, kendi aramızda hani kutluyorduk. Birkaç arkadaş tanıdığımız o zamanlar öyle. O sonra Türk komünitesini daha da iyi tanıyınca, arkadaş çevresi de büyüyünce daha çok hani gittikçe kutlamalarımız insanları tanıdıkça daha büyüdü öyle diyeyim. O yüzden yani çok güzel bunlar. Hani sonuçta daha gelecek hani tamam bizim çocuklarımız büyümüş olabilir ama onların da eksiklikleri var. Ve gelecek nesil yani gümbür gümbür geliyor yani hali daha yeni doğan çocuklar var, bebekler var yani. Onlar için de güzel imkanlar yani bence. Komite olarak spor aktivitelerimiz de oldu bizim. Onu da Feyza ile başlatmıştık. Basketbol dedik ki bayanların, erkeklerin futbol takımı varsa bayanların da basketbol takımı olsun dedik. O bayağı bir yıl sürdü. Çok güzel, eğlenceli oluyordu yani. O da gene amaç hani hiçbirimiz profesyonel basketçi değiliz ama amaç bir araya gelmek, spor yapmak, eğlenmek ve orada attığımız kahkahaların hattı hesabı yok ve hala da böyle Facebook resimleri memoriyi öne çıkarttıkça yani hala da çok zevkli o anıları takip ediyorum ve gülüyorum yani. Çok zevkli ve hatta biz o basketbol olayını simit olayına eklemiştik. Simit sipariş verip getirttiriyorduk. Ondan sonra bir kere de aşure kutlaması orada oldu. İşte Anneler Günü'ydü, 23 Nisan'dı, 19 Mayıs kutlamamız bile oldu orada. Hatta Babalar Günü. Yani o amaçlı kullanıp birçok kutlamayı da orada yaptık. Hani arkadaşların doğum günlerini de bile bir pasta getirerek orada kutlamışlığımız var yani. Biz onu sonra ayda bir kere yürüyüş grubuna çevirdik. O böyle bir 2 yıl devam etti. Yani aslında o grup hala daha var ama işte bir türlü hani denk getiremiyoruz. E, Yani o taraf biraz azaldı ama ne yapılabilir? Yani çok şey yapılabilir yani. Hani çocuklarımız için gene bir araya gelinebilir. Onların Türkçelerini geliştirmek için bir şeyler yapılabilir. Yeni nesil geliyor, yeni çocuklar, bebekler geliyor. Hani onların da yararlanabileceği bir şeyler olabilir. Yani bayramdı ya da hani pikniklerle community'yi güçleştirebiliriz, bir araya getirebiliriz. Herkes pikniği seviyor, herkes denizi seviyor, yemeği içmeyi seviyor. Oraya bir tavlayı ekle, al sana mis gibi bir piknik havası. Tavlalı, denizli bir piknik. Ondan sonra mesela önümüzde 29 Ekim var. Hani gene bir kutlama, bir piknik yapılabilir yani insanların bir araya gelerek. Yani evet düşündükçe yapılacak çok şey var aslında. Yeter ki insanlar hani herkes bir elini taşın altına koysun, istesin. Yapılabilir yani. Geçen sene benim haberim oldu bu olaydan. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu diye geçiyor.
2013 yılında İzmir'de başladı. İki arkadaş bunu başlattı. Amaç orada Türkiye'deki erkek bisikletçilere nazaran yapıldı bu yani. Çok baskın oldukları için onları tabii onlar bir de kendi böyle likralı kıyafetler giydikleri için hani hem ona karşı çıkmak hem bayanlar da bu işi yapabilir diye iki arkadaş böyle bir tur başlattı ve şu anda 2013'te başlayan tur 200 küsür şehire ve 30 ülkeye ulaştı. Ve biz Yeni Zelanda'da bunu ilk defa yaptık. Yani o yüzden çok hani benim için çok gurur verici. Çünkü Türkiye'de hani başlanmış bir olayı Yeni Zelanda'ya getirmek, Auckland'a getirmek çok güzel bir duygu. Ve yani hiç olmadığımız kadar da bayağı bir kişi geldi. Yani ilk eventimiz olmasına rağmen 200 hatta 200'ü de biraz geçkin insan geldi. Çok güzeldi. Yani amaç onda da bayanları teşvik etmek, bisiklete teşvik etmek. Yani bisiklet sadece erkeklere öz bir araç değil. Yani biz bunu her gün kullanabiliriz ve normal kıyafetlerimizle kullanabiliriz. Tabii olay sadece hani evet bayanları teşvik etmek. Daha çok insan günlük bisiklet kullansın ve tabii ki şu anki bulunduğumuz dünyanın durumunda da tabii çevre kirliliğini de azaltmak. Arabadan inip ne kadar da şey olsa arabadan inip bisiklete binip hem doğaya katkımız olsun hem sağlığımıza katkımız olsun. Çocuklarımıza da örnek olsun. Ve çok güzel bir deneyimdi benim için yani tarif edilemez. Şimdi iki farklı ülkede göçmenliği yaşamış bir yazarımız gözünden kıyaslamaları ve önerilerini dinleyelim. Ekim gibi 2 sene olacak Yeni Zelanda'ya taşınalı. Yani 1,5 senenin üstünde buradayız. Ailemle birlikte. Türkiye'de Nevşehir doğumluyum. İstanbul'da Marmara Üniversitesi ekonomiyi bitirdim. Sonrasında İngiltere'ye gittim. 15 sene kadar orada yaşadım. Master yaptım. Daha sonrasında business ve economics, işletme ve ekonomi öğretmeni olarak yeniden formasyon aldım. Ve daha sonrasında öğretmen olarak çalıştım. Türkiye'deki kimi dergilere, gazetelere, Londra'dayken Londra Türk Radyosu'nu için programlar yapmaya başladım, müzik programı. Daha sonrasında oğlumuz olunca, doğunca yani 2006 gibi baktık eşimle ben de İngiltere'de ikimizin de akrabası yok. Çocuğumuz biraz daha akrabalarıyla büyüsün istedik. Hem eşimin işi dolayısıyla daha iyi olduğu için dedik Türkiye'ye dönelim. Hani nereye gidelim diye düşündük. Yeni Zelanda çok uzak kaçtı o zamanlar. Yoksa tabii ki eşim herhalde, yani Mike, eşim diyorum bu arada, ismi Mike. O Türkiye'de öğretim görevlisi olarak iş bulduk. 13 yıl kadar Türkiye'de yaşadık. Ben bu arada Türkiye'de kendime bir edebiyat alanında, yazma alanında kariyer inşa etmeye başlamıştım. Kimi dergilerde, gazetelerde bayağı pek çok makalem, yazım yayınlandı. Türkiye'de Yön Radyo için programlar yaptım uzun bir zaman. Türkiye'deki eğitim sisteminin çok iyi olmadığını görmeye başladık. Dolayısıyla Yeni Zelanda'ya gelmeye karar verdik. Ben İngiltere'yi tercih ederdim. Ancak Mike yani uzun bir zaman kendi vatanında yaşamamış olduğu için tabii ki ülkesini özlüyordu. Annesini, babasını, işte buradaki ailesini, arkadaşlarını. Bir de gerçekten burası iklim açısından da daha güzel bir ülke. Bir de ekonomik ve sosyal anlamda da daha İngiltere'ye kıyasla daha kolay bir ülke. İngiltere'de biraz daha ülkenin toplumsal yapısı, sosyal yapısı biraz daha daha yabancılar için, göçmenler için daha zor, daha sınıfsal olarak ayrışmış bir toplum.
Ve yabancısınız, aynı zamanda da bir sınıf olayı da var. Yani tabii, yani son derece mutlu olanlar var, bir dolu arkadaşlarımız var, işlerinde, güçlerinde. Ben de sonuçta orada öğretmenlik yaptım. Ama bir dolu alanda zor buluyorum, zor buldum ülkeyi. Peki niye Türkiye'ye gittik? Kan bağı. Çünkü ailemiz orada, işte akrabalar, bilmem neler. Burası neden? İşte burada da akrabalar eşim tarafından. E, Seçimlerimiz bunlara sanırım bağlı oldu. Ama dediğim gibi, bana kalsaydı, ben kendi ülkeme yakın olması açısından ve de yani hem ülkeyi tanıdığım İngiltere'yi, hem arkadaşlarımız açısından İngiltere'yi tercih ederdim. Evli olduğumuz süre boyunca, yani son 20 küsur yıldır Yeni Zelanda'ya senede bir, 2 senede bir geliyorduk. Evet. Bu anlamda hani biraz ben Yeni Zelanda'yı ülke olarak tanıyorum tabii ki, havasını, suyunu, işte yolunu, insanlarını, eşimin bazı arkadaşlarını tabii ki tanıyorum, biliyorum ve pozitif bir imajım zaten vardı. O yüzden çok büyük bir şok yaşadığımı söyleyemem. Bir Yeni Zelandalı ile evliyim zaten. Genç bir göçmen kız olarak başka bir yeni İngiltere'ye gittiğiniz zaman e, siz yine kendiniz gibi göçmenlerle tanışıyorsunuz. Yani hemen o ülkenin halkıyla çok fazla yakın ilişkiler kurmak biraz zor oluyor tabii ki. Göçmenler de genelde göçmenlerle oluyor. O zaman da İngilizcenizi geliştirmeniz, işte veya o ülke hakkında daha fazla öğrenmeniz falan, biraz o konularda zorlanabiliyorsunuz tabii ki. Türkiye'nin veya Türklerin imajı o zamanlar biraz daha ağırdı. Yani bir dolu olumsuz bakış açısı hatırlıyorum. İşte mesela en basitinden, İngiltere'den bir hafta sonu bir arkadaşımla Paris'e gittik, Londra'dan tatil için. Yolda bir otobüs dolusu, otobüsle gidiyoruz. Ondan sonra otobüs dolusu insan var ve gece yarısı otobüs durduruldu. Polis kimlikleri işte kontrol ediyor, pasaportları kontrol ediyor. Otobüsü durdurdu ve sırf burada 2 tane Türk var diyerekten Fransız polisi sınırda. Ondan sonra polis otobüsü yarım saat falan bekletti. Ve tabii ki yani burada 2 Türk var. There are Turks here on this bus. So, and then, ve soruları da böyle, niye işte buradasınız, niye gidiyorsun? Ondan sonra senin ülkende nasıl böyle işte kadın böyle seyahat edebilir falan böyle. Yani bilmiyorlar ve Türk kadınlarını, Türkleri tanımıyorlar. Ve bunlar nasıl olur da kendi başlarına seyahat edebilirler? Zannediyorlardı ki biz herhalde Suudi Arabistan gibi kadının tamamıyla peçe altında olduğu, hiçbir hakkının olmadığı falan bir ülkeyiz. Yani Türkiye'de çok daha geniş bir eğitimli ve orta sınıf bir kesimin olduğunu bilmiyorlardı mesela. Ve tabii ki genelde Türkiye imajları televizyondan, gazeteden okudukları, işte Türkiye'de diyelim şey oluyor, military, askeriye şeyi, demokrasiyi ele geçirmiş. Yok işte iç savaş var, yok bombalar patlıyor, yok terörizm. Yani Türkiye'yi bilme şekilleri bunlardı. Şu anda öyle, yani şu anda bir dolu ülkeyi aslında pek çoğumuz bu şekilde tanıyor ve biliyoruz. Haberlerden işte kaçırma haberleri, terör haberi, bomba haberi, savaş haberi. Öyle olunca tabii ki bunu bir göçmen olarak ben orada farklı şekilde, yani vatandaşı olarak o ülkenin gittiğim zaman onu aslında bedelini sen ödüyorsun. Yani o imaj sana yansıyor ve bu yansıyan imajda sonuçta senin ilişkilerini, işte iş ve başvurunu, bilmem ne, bir dolu şeyleri etkileyebiliyor tabii ki. Ben henüz burada yeniyim. Ve yaşım da tabii ki 20 değil artık. Yani aradan 30 sene geçmiş. Bayağı bir takım şeyleri tecrübe etmiş durumdayım. O yüzden buranın nasıl olduğunu şu an henüz, yani bu bakış açısı üzerinden ve bu şu anki halimle baktığımda
şu an için güzel geliyor ama ben henüz tam topluma entegre olmuş değilim. Evet. Sonuçta yani henüz çalışmıyorum. Ama burası geldiğimizden beri gördüğüm kadarıyla sonuçta ne bileyim, yolda yürürken insanların merhaba demesi, günaydın demesi, ondan sonra bir yol sorduğunuzda durup size yardım etmeleri falan. Bunlar son derece güzel şeyler. Bunları İngiltere'de, yani büyük şehirlerde yaşamadım. Küçük şehirleri nasıl olur bilemiyorum. Hı hı. Ama şu an için burada güzel bir şey, insanların, yani Yeni Zelandalıların gördüğüm kadarıyla, oturduğum muhit itibariyle e, sıcakkanlı ve açık olduklarını düşünüyorum. Bariz rasizmle henüz karşılaşmadım. Ama bilemiyorum tabii. Ben şu an tabii oğlum sayesinde de biraz daha fark ediyorum. Ben kendimden de söyleyebilirim. İnsan e, kendi ülkesinin dışına çıktığı zaman aslında, göçmen olduğunda kendi ülkesini biraz daha tanımaya başlıyor. Yani daha önce işte aman işte Türkiye şöyle, çünkü bizim orta sınıflarda, özellikle Türkiye'de eğitimli kesimde kendi kültürümüzü böyle bir küçümseme durumu vardır. Şimdi mesela buraya geldikten sonra Türk tarihi, kültürü, çünkü bir kimlik, bir de gençlik, tabii ki ergen dönem bir kim olduğunu oluşturma da dönemi ve Türkiye'ye, Türk tarihine daha çok ilgi göstermeye, anlamaya ve bayağı bir okumaya başladı. Benden daha çok iyi biliyor sanırım tarih konusunda, bayağı iyi, meraklı ona. E, Şimdi bunun üzerinden şöyle diyebilirim tabii ki. Yani en azından göçmenlerin hem kendileri için hem de çocukları için tabii sayılarına bağlı ve ne kadar işte o göçmen topluluğunun ne kadar birbiriyle ilişkide olduğuna da bağlı belki de. E, Yani bir merkezin en azından olması çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yani fiziksel bir merkezin olması. İngiltere, Almanya gibi yerlerde bunlar var. Bütün Avrupa ülkelerinde. Çünkü yani var, onlarda farklı görüşler, politik görüşler üzerinden bir dolu merkezler var. İşte şu particilerin ya da şu örgütçülerin merkezi, bunların bilmem nelerin merkezi. Ben yani orada yaşarken bunu fark etmiştim. Ama sonuçta ya öyle olması da gerekmiyor. Herkesi bir araya getiren, birleştirebilen bir yerde olabilir. En azından herkesin ne görüşten, ne şeyden olursa olsun bir şekilde hani var diye bildiği bir fiziksel bir adresin olmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani en azından oraya gidip işte, veya oradaki insanlardan varsa birileri bir tavsiye, öneri veya bir sorunu varsa bunları sorabilmesi, yardım istemesi veya gidebileceği mercileri öğrenmesi açısından bence bir merkez çok çok önemli diye düşünüyorum. Bir de dediğim gibi ikinci, üçüncü kuşaklar için yani bu kimlik meselesi çok önemli ve bu olay bence gençlerin veya bireylerin hayatında öyle çok çabuk çözümlenmiyor ve bitmiyor. Evet. Yani ben mesela arkadaşlarım vardı İngiltere'de. İşte anne İngiliz, baba Türk ama hiçbir zaman Türkçe öğrenmemişler veya öbür türlü de, ama çocuklar Türkçe öğrenmemişler dediğim gibi ve çocuklar sorun yaşıyorlardı. İleride yani niye bize Türkçe öğretmedin diye anne babalarını suçlayabiliyorlar veya işte Türkçe öğrenmeye çalışabiliyorlar. Çünkü sonuçta bu yani herkesin ikinci yarısı. Evet. Özellikle bilingual ailelerde diyeyim, e, yani çok kültürlü ailelerde önemli çocuğun nereden, yani öbür yarım nereden geldi. Diğerleri için de sonuçta tamamıyla Türk olanlar için de daha da önemli belki de. Yani
Tamam, ben buradayım ama sonuçta anne babam Türk. Kimim ben? Bu Türk kim? Nedir bu Türk? Önemli bir şey yani bence. Bunun içinde bir merkezin, bir toplum merkezinin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle yani ikinci, üçüncü kuşak Türkler için kesinlikle bu da gerek. Çünkü sonuçta biz Türkler her ne kadar entegre kolay dediğim gibi hani Batı ve Doğu olayından dolayı biz kolay entegre olabiliyoruz belirli bir kesimimiz. Ama ne kadar entegre olsak da o entegremiz içerisinde her zaman Türk kültürünü ve Türk kimliğini korumak gibi bir durumumuz var aslında. Yani o çünkü güçlü bir kimliğimiz, güçlü bir kültürümüz var. Yani bu yemeğimizden tut da işte yani bir dolu inançlarımıza. O yüzden ben zannetmiyorum hani biz gidip de başka bir ülkeye gidiyoruz diye böyle hemen şak diye Türkle İngilizleşen, Fransızlaşan, Almanlaşan bir topluluk değiliz. Ben hiçbir zaman ülkemden gidip başka bir yerde yaşayayım ve orada kalayım diye çıkmadım. İngiltere'ye de giderken de öyle gitmedim. Yani benim derdim o zaman da gideyim biraz dünyayı tanıyayım, işte mümkünse okuyayım yurt dışında bir üniversitede, biraz tecrübe edeyim idi. Ama yani 15 yıl kaldım. Burası ve başka bir ülkeye, oradaki tecrübeden sonra başka bir ülkeye gitmeyi hiçbir zaman kesinlikle hayır hayır diye düşünüyordum. Bir yazarın şeyiydi galiba, tam olarak hatırlamıyorum. Yani bir kere göçmen olan galiba hep göçmen kalıyor. Kırgızistan'dan Yeni Zelanda'ya sığınmacı olmak zorunda kalmış İlknur Hanım'ın göç hikayesini dinleyelim. Ben Kırgızistan'da yaşıyorum. Yaklaşık 20 yıldır, 19-20 yıldır orada yaşıyorum. Ben Türkiye'de doğdum. Evet. Ee, Ortaokul, lise, Türkiye'de okudum. Üniversitemi yarım bırakıp Kırgızistan'a geldim. Evlendim, geldim. Türkiye'de yine problemler vardı o zaman için. Başörtüsü problemleri vardı, sağcılık solculuk problemleri vardı. Üniversitede sorunlar vardı. O yüzden ben Türkiye'de değil de yurt dışında okumak için yurt dışına çıktım. Ve evlendim ve eşim yurt dışında okuyordu. Orada şartların güzel olduğunu söylemişti ve ben de yurt dışına, Kırgızistan'a gittim. 5-6 yıldır biliyorsunuz Türkiye'de siyasi problemler var. Okullar kapatıldı, eğitim kurumları kapatıldı vesaire. Buna benzer gazeteciler, eğitimciler ve darbeci diyerek bilemiyorum artık Türkiye'de neler. Çünkü orada yaşamadığım için çok fazla ayrıntısını da bilmiyorum. Bir gecede çünkü olaylar başladı. Bir gecede darbe diyerek sabah uyandığımızda televizyonlarda bunu duyduk. Türkiye'deki bu siyasi problemler Kırgızistan'a da ve Kırgızistan gibi küçük ülkelere de çok çabuk yayıldı ve onun etkisi Kırgızistan'da da oldu. Şöyle oldu, Kırgızistan'daki konsolosluğa gitmek tehlikeli olmaya başladı. Tutuklamalar oldu, okullar kapatıldı, dershaneler kapatıldı, böyle bir sürecin içine girilmişti. O yüzden yurt dışında da yavaş yavaş bu olaylar yurt dışına da sıçramaya başladı. Yurt dışında nasıl oldu? Bu okullarda hani benim eşim de öğretmenlik yaptı. Çocuklarım oraya gidiyordu. Bunların hepsi benim için, yani benim etiketlenmem için bir sebepti. Elimizden gelen bir şey yok. Birleşmiş Milletler'e başvurduk ve onların sağladığı imkanlarla, verdikleri kağıtlarla biz çocuğumuzun yani okul başvurusunu yapabildik, üniversite başvurusunu yapabildik. Yeni Zelanda sürecimiz Kırgızistan'da başladı şöyle. Artık bizi seçen ülke belli olduktan sonra Yeni Zelanda bizi aradı. Bizimle birlikte çalışacağını ve bizi Yeni Zelanda vatandaşı olarak bir vatandaşın hangi hakka sahipse bizim de o haklara sahip olacağımızı söyledi ve
Ee, Yani bu devletten Allah razı olsun ve demokrasinin işlediği gerçekten bu güzel ülkelerin sayısı artsın inşallah. Cebimizde 5 kuruş parasız geldik. Mangere kampına aldılar bizi. Ee, Ve orada gerçekten yemeğimiz, suyumuz, cebimize harçlığımız, haftalık harçlığımız onu bile koydular. Evet. Çok güzel bir şey ve yani bu güzel şeyi unutmanın imkanı yok. Yani bir ömür geçse insan unutamaz. Gerçekten bir ömür geçse unutamaz. Yani ben 20 yıl önce ayrıldığım bir yerden ben ne suç işledim bilemiyorum. Darbeci olarak suçlanarak sen suçlu olarak görülüyorsun. Terörist damgası vuruluyor. Ama başka bir yerde e, senin elin kalemden başka bir şey tutmamış, yani başka bir şey yapmamışsın, sen kötü hiçbir şeye de bulaşmamışsın diyerek sahip çıkan gerçekten devletler ve bunların güzel milletleri varmış. Şimdi bir öğretmen bakış açısıyla göçmenliği ve özellikle eğitim, dil konusundaki önerilerini bizimle paylaşan üyemiz Songül'ü dinliyoruz. Biz başka bir yerde yaşamayı düşünüyorduk. Başka bir deneyimler yaşayalım, başka kültürler tanıyalım diye yola çıktık ilk başta. Ve o dönemde eşim doktora yapmayı düşünüyordu. İkisini birleştirdik. Ama biz ilk başta Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorduk. İşte Türkiye'ye de yakın vesaire. O arada da konuşuyoruz. Bizim İngiliz arkadaşlarımız var. Onlar da 12 yıldır Türkiye'de yaşıyorlar. Ben hatta onların evindeyim şu an, Türkiye'de tatildeyim. Onlar da bize dediler ki, ya siz neden Yeni Zelanda'yı düşünmüyorsunuz dediler. Yeni Zelanda'yı da, bende Yeni Zelanda isim olarak vardı o zamana kadar. Ee, Biz neden dedik? Çünkü dedi işte daha hoşgörülü bir yere gitmek sizin için çok daha güzel olur. Onlar da yıllar önce Yeni Zelanda'da da yaşamışlar. Biliyorlar, kültürü biliyorlar. Sonra işte Yeni Zelanda çok güzel bir yer, yemyeşil bir yer, insanlar çok kibar. Orası sizi Yeni Zelanda paklar dedi yani bize. Biz de tamam dedik. Ondan sonra işte baktık, çok da bir şey bulamadık açıkçası Yeni Zelanda ile ilgili, ama ben böyle orada bahçeler falan var ya, botanik gardenlar, oraları görmüştüm ve tamam dedim, gidelim yani, burası çok güzel bir yermiş. Öylece yola çıktık, geldik Yeni Zelanda'ya 2018'de. Maceramız böyle başladı. İlk başta benim için stresliydi başlangıç. Evet, biz böyle bir şeyi istedik, birlikte karar verdik, ama ben her şeyi bırakıp Yeni Zelanda'ya geldim. Ama eşimin bir okulu vardı, yani onun o hayatına devam edecekti. Evet, burada işini bırakmıştı ama sonuçta başka bir iş için oraya gidiyordu. Bir yer, doktora aynı eğitim, aynı zamanda bir iş. Sonra işte bursla oraya gidiyordu. Ben ne yapacaktım? Bu çok büyük bir soruydu benim için. Ben bir de Türkçe öğretmeniyim. Yani ben zaten Avrupa'yı ilk başta o yüzden istemiştim. Orada Türkçe öğretebilirim diye. Bunun içinde işte uluslararası e, sertifikalar vesaireler var. Onları falan da almıştım. Kendimi Avrupa'ya hazırlamıştım. Yeni Zelanda olunca böyle kala kaldım. Ama işte bu alanda zorlandım, ama gelince de anaokullarında iş bulabileceğimi düşündüm. Ee, Ve oralarda çalışmaya başladım. Ee, Başka hangi konularda zorlandık? Tabii ki ekonomik olarak çok zorlandık. Çünkü e, yani Türkiye ve Yeni Zelanda arasında ciddi bir şey var yani. Zaten Türk lirası ve Yeni Zelanda doları bir 10 katı e, olması. Bu anlamda çok zorlandık. İlk başlarda çok kaygılıydık. Sonra tabii ki işte ben işe başladım. Hemen ikinci ay eşimin bursu geldi. Biraz daha kendimizi güvende hissetmeye başladık, ama tabii ki genel olarak Türkiye'deki standartlarımızın altında hala daha öyle aslında. Ee, Başka hangi konularda zorlandık? Tabii ki kültürel olarak zorlandık. Yani buna çok aslında
hani hem açığız biz yeni kültürlere ama arada da fark var. İletişim kurmak Türkiye'de çok kolay. Yeni Zelanda'da bu kolay değil. İletişim kuramıyorsunuz. Hatta bununla ilgili de komik bir hikayem var. İlk ikinci günümüz müydü, üçüncü günümüz müydü, neydi? Üniversiteye eşimi kayıt yaptırmaya gidiyoruz beraber. Otobüste işte biriyle sohbete girdik. Tam nerede ineceğimizi falan sorduk. O kişi de üniversitede öğrenciymiş. Böyle aslında biraz konuştuk. Ee, Ben sonra o konuşmanın sonunda numarasını istedim, telefon numarasını kadından. Bana baktı, böyle yüzüme baktı. Ondan sonra eşim araya girdi. Dedi ki ya dedi, Songül dedi çok şeydir. Eee, Sosyal biriydi Türkiye'deyken dedi. Bizde işte şu anda hiç arkadaşı yok. O yüzden sizle arkadaş olmaya çalışıyor dedi. Kadın kibarlık yaptı, numarasını verdi. Ben de kibarlık yapıp sonradan tabii ki aramadım yani. Böyle bir yani eyvah arkadaşım olmayacak mı derdine girdim ben ilk zamanlar. Dilde zorlandık. Yani biz dil biliyorduk ama gene de zorlandık. Onların konuşma tarzını bilmiyorduk. O anlamda da zorlandık. İnsanların o hani ikinci bir dili Türkçeyi konuşabilmeye çalışması hep sempatik bulunmuştur. Ve bu çok güzel bir şeydir. Ama Yeni Zelanda'da ben bunun pek hoş olmadığını fark ettim. İnsanlar yüzünü değiştiriyorlar, yüzünü ekşitiyorlardı ve aksanlı konuştuğun zaman da sanki hmm, bu bir kusurmuş gibi algılayanların olduğunu ben fark ettim. Hani bunu tabii ki toplumun geneline yayamayız ama benim bu tür deneyimlerim de oldu. Başka ne olabilir? Bir kitapçıyla ilgili bir anım var. Hani böyle gidiyorsunuz ve kendinizi gurbette hissetme hikayesi bu. Eee, Ben kendime söz verdim. Dedim ki işte uzun bir süre Türkiye'ye dönene kadar em, Türkçe okumayacağım dedim. Bir de benim bir yayın evi geçmişim falan da var. Böyle ben uzun süre bir süre editörlük falan da yaptım ve böyle sahafa gidip 2 saat zaman harcayan biriydim ben. Yeni Zelanda'da ilk gittiğimde yani bütün kitaplar bana çok yabancıydı. Çünkü bir de şey de farklı diye düşündüm ben yani hani Türkiye'de de benim çalıştığım yayın evi çeviri kitaplar yapan yayın eviydi. Okunan kitapların da çok farklı olduğunu görünce ben kendimi orada çok yalnız hissettim ve bu 3 kere oldu. Ben ağlayarak kitapçıdan çıktım. Kütüphanelerde de yani Yeni Zelanda'da çok her yerde kütüphane var. Çok güzel bir şey bu. Ama Türkçe kitap bulamıyorsunuz. Bu ayrı bir konu. Ve sonra da tabii ki ben de kitapçılara gidip kitap alabilmeye başladım. Biraz da şey de var. Şimdi biz Türkiye'deyiz, onu da fark ediyoruz. Türkiye'de böyle biraz daha canlı hayat bu. Ama İngiltere'de de insanlar böyle erkenden sokaklar boşalıyor falan. Bu bize ilginç gelmişti. Ee, Ama sonra şunu da fark ettik. Aslında şu an Türkiye'de olmam, Yeni Zelanda'yı ve burayı karşılaştırmam için de çok iyi bir fırsat verdi bana. Oradayken burayı çok özledik tabii ki. Yani e, birçok şeyi özledik. Yemeklerini özledik, ailemizi özledik, arkadaşlarımızı özledik, birçok şeyi özledik. Sıcacık geldiğimizde hava sıcaktı, denize girebiliyorduk, onu özledik. Ee, Ama birçok şeyi de aslında hani o zorluklar yaşadık, evet. Ee, Farklılıklar var, evet ama neresi, orası mı, burası mı derseniz biz buraya gelelim, 2 ay kalalım, eşimizi, dostumuzu görelim, ailemizi görelim, sonra tekrar evimize dönelim. Çünkü oraya da aslında alışmışız. Onu da buraya gelince fark ettik. Evet, geri döner miyiz? Ben giderken geri dönmek 3 ya da 4 yıl sonra ben dönerim diye çıktım. Eşim dönmemek üzere çıktı.
Sonra dedik ki ne olacak, biz fikir ayrılığı yaşıyoruz. Hadi bakalım dedik, biraz gidelim görelim kimin fikri değişecek diye. Benim fikrim değişti açıkçası. Eee, Yani ben çok seviyorum ülkemi, çok seviyorum Türkiye'yi, çok seviyorum. Yani her zaman da çok çok çeşitli bir yer burası. Yani tarihi, coğrafyası, kültürü, mutfağı, 7 bölge, ama 7 değil 10 farklı kültür var burada. Belki de ayrıştırdığınızda belki de daha fazla. E, Ama işte ne yazık ki hayat çok kolay değil burada. Oraya görünce onu da benim fark ettiğim şeylerden birisiydi. Yeni Zelanda'ya vardığımızda orada biraz yaşamaya başladık ve bir gün sokakta gay bir çift görmüştüm. Ve ben onları gördüğümde şeyi hatırladım. Benim arkadaşım gay olduğunu yıllar sonra benim kulağıma fısıldayarak söylemişti. Yani bu çok acı bir durum. Ama işte başka bir ülkede bu insanların kendilerini istedikleri gibi var edebildiklerini görüyorsunuz. Şu da çok ilginç. Yani hani böyle kendiniz böyle iyi bir yerde yaşarsınız ve ondan sonra artık orada oh ben buraya geldim rahatladım dersiniz ya. Böyle bir şey olmuyor ne yazık ki. Hep karşılaştırıyorsunuz, üzülüyorsunuz ve yaşadığınız yerden daha iyi bir yere gittiğinizde daha iyi bir şeye alışıyorsunuz ve orayı seviyorsunuz. Ama biraz daha e, geri bir kültüre gittiğinizde artık oraya istemiyorsun. Yani hani Eee, bu kadar çok 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 daha güzel olabilecekken bu ülke, biz bunu yapamıyoruz, beceremiyoruz ama umarım bunun farkına varabiliriz ve değerini biliriz diye düşünüyorum. Çünkü ben bu çeşitliliğin çok değerli olduğunu düşünüyorum, ülkemizdeki bu çeşitliliğin. Ben sadece ikinci lockdown'da bir şey yapabildim. Türkçe öğretebildim. Orada bir fırsat oldu. Kısa bir dönem. Yeni Zelanda'dan Türkiye'ye çalışmak için giden 2 diplomat vardı. Onlarla çalıştığım bir dönem. Çok da güzel de oldu. Çok da özlemişim. Onun dışında hep ben şeyde çalıştım. Anaokullarında çalıştım. İlk görüyorsunuz, eğitim kalitesini görüyorsunuz. Yani çok çok daha iyi Türkiye'ye göre. Çocuklar tabii ki orada çok daha mutlu ve işte şunu düşünüyorsunuz. Evet ya, böyle bir ülkede insanlar çocuk yapmalı. Çünkü çocukların mutlu bir geleceği var burada. Çocuklara kaliteli eğitim veriliyor. Hayatın içinde çocuklar bir yük değiller, vesaire. Ama şöyle de bir şey var. Tabii ki bu benim kişisel olarak yaşadığım ve benim gibi göçmen olup oturumu olmayanların da yaşadıklarını gözlemlediğim bazı problemler de oldu. Ben oturumum olmadığı için bu anaokulu öğretmenliği formasyonunu orada alamadım. Bir yıl eğitim almam lazım. Alabilirdim ama 35 bin, 30 bin dolar gibi bir para ödemek gerekiyor. Çok büyük bir miktar. Dolayısıyla bunun için oturumu bekliyorum. Eee, Ama işte bu da şöyle bir şey getiriyor beraberinde. Siz çok daha az paralara aynı işi yapıyorsunuz ve hatta çok çok daha fazla çalıştırılıyorsunuz ve de bununla ilgili daha önce yaşadığım bir yerde aslında sorun da yaşadım. Diğer öğretmenler e, sahip çıktılar açıkçası. Oradaki aileler, okulda çalıştığım müdür vardı. O beni hem illegal olarak çalıştırmak istedi açıkçası. Böyle bir teklifte bulundu. Ee, Hem de çok fazla çalıştırıyordu. Eşim doktora yapıyordu, çalışamıyordu. Arada bazı dönemler 20 saat tutorluk yapıyordu sadece. Dolayısıyla ben full time çalışmak zorundaydım ve o sömürüye de izin vermek zorunda kaldığım durumlar oldu. Eşim doktorayı bitirene kadar zor koşullarda çalıştım. Göçmenlerin ciddi bir emek sömürüsüne maruz kaldığını düşünüyorum. Yani bu da ne yazık ki ciddi bir problem göçmenler için. Ama şöyle de bir şey vardı. Gerek iş yerlerinde, gerek sosyal hayatta
Yeni Zelanda'da yaşamanın sağladığı rahatlıklar ve bunlardan birisi de e, sizin dış görünüşünüz. Yani e, insanlar bununla ilgilenmiyorlardı ve bu çok çok büyük bir rahatlıktı. Bu anlamda biz kendimizi Yeni Zelanda'ya çok hızlı ait hissettik. Şeyi de fark ettim ve aslında Türkiye'deki kadar katı değil şeyler. Yani o Türkiye'de mesela bir bürokratla falan e, rahat konuşamazsınız. Yani öyle bir şey var, öyle bir kültürel bir yaptırım var aslında Türkiye'de. Kasıntı mı diyeyim? Burada hangi sözcüğü, doğru sözcüğü bulmaya çalışıyorum ama Yeni Zelanda'da bu anlamda da insanlar çok rahat. Yani o insanların kendini title'ıyla yani o mesleğiyle kendini ön planda tutmaması. Bu çok güzel bir şey. Ben Türkiye'ye atanan yeni elçiyle çalıştım. Ben onun elçi olduğunu bile bilmiyordum. Bana söyleme gereği bile duymamışlardı. İşte hükümetle çalışan birisi Türkiye'ye gidecek. Üniversite aracı kurum olarak çalışıyor dediler. Ben kendim açıkçası Google'a yazdım. Aa kimmiş bu deyip baktım. Sonra dedim ki aa benim dedim öğrencim elçiyim. Şimdi bu tür şeyler iyi hissettiriyor insana kendini. Çünkü sen dış görünüşünle değerlendirilmiyorsun, işte title'ınla değerlendirilmiyorsun. Bunlar sana bir ayrıcalık vermiyor. Beraberinde bu da aslında bir güven de getiriyor. Yani senin kim olduğundan bağımsız olarak sen aynı işleme tabi tutuluyorsun diyeyim. Bu genel olarak toplumda da bir güvenli bir şey var aslında. E, Yaşayış biçimi var. Bu da gerçekten bizim işte hani neden 3-4 yıl sonra dönmek istemediğimin ana sebeplerinden birisi güvenlik çünkü çok önemli bizim için. Buraya gelir gelmez fark ettiğim şeylerden birisi burada yani Yeni Zelanda'da Türkiye'li ailelerin çocuklarının ne yazık ki Türkçe bilmediğini ben fark ettim. Bunun ciddi bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. İlk başta çift dilliliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum çocuklar için. Ve öyle bir fırsatı çocuklardan esirgemişiz gibi hissediyorum ben. Eee, Buna ek olarak birisi Türkiye'li anne ya da baba ve orada da gene bir kültür esirgeme olduğunu düşünüyorum. Yani hani o dil ve kültür birbiriyle çok e, birbirinden kopmaz iki şey. Dolayısıyla onun bence aşılması gerektiğine ben inanıyorum ve ben de bir ara düşündüm aslında ben ne yapabilirim diye oldu. Okul tatillerinde kitap okuyabilirim diye düşündüm. Ben de bu projemi aslında okulda gerçekleştirebilirim diye düşündüm. Olabileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili de ben kitap siparişi de vermiştim işte biraz önce de değinmiştim. 4 yıl boyunca hiç Türkçe kitap okumayacağım demiştim. Sonra bu sözümü tuttuktan sonra da kendime yılbaşı hediyesi olarak Türkçe kitaplar sipariş vermiştim. İyi bir fikir değil ama kimseye tavsiye etmiyorum. Kitap alıyorsunuz, 3 katı kadar da kargo ödüyorsunuz. Ben yaptım, siz yapmayın. 2 tane çocuk kitabı da siparişi verdim Türkçe. Onlar hala duruyor. Bence bu konuda ciddi şeyler yapılması gerekiyor. Ben elçiliğe de bence bu konuda bir belki istekte bulunmak lazım ya da biz bir topluluk olarak bir araya gelip bu konuda ne yapabiliriz diye bunu konuşmamız gerekir. Ama şey güzel oldu. Wellington'dan sonra böyle Auckland'a taşınıp orada da böyle daha fazla Türkiye'li ile tanışmak falan bizi iyi hissettirdi açıkçası. Çünkü yine de biraz şöyle de bir şey var. Yani evet orada yaşamak istiyoruz. Çok artısı var. Ama o yine de insan kendi dilini konuşmak istiyor. O bazen de bir şey söylemeden de anlaşabilmeyi, o aynı kültürden gelmenin getirdiği
Aynılığı yaşamak istiyor. O yüzden güzel bir topluluk olduğunu düşünüyorum ama ilk başta işte çocuklara o kültürü de öğretmek için birlikte çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ama herhalde biraz da şöyle bir şey mi oldu? Hayat gayesi denir ya böyle. Yaşamaya çalışıyorsun, iş, güç vesaire, o çalışma koşulları ağır. Bence bu insanların bir desteğe, yani bu proje gibi bir yere kesinlikle ihtiyaçları varmış ve var. Hala o ihtiyaç da devam ediyor. Şöyle projeler de var benim aklımda açıkçası. Kitap okuma projesi olabilir. Bir de gene Türkiye'ye ait bir etkinliği öğreterek Türkçe konuşma. Bu bence dil öğrenmede çok önemli olduğunu düşünüyorum ben bunun. Mesela bir etkinlikle beraber onu birleştirebiliriz. Patik öğretmek sadece benim aklıma gelen şeylerden birisi ama demek istediğim etkinlikler bulup onlar üzerinden de şeyler yapabiliriz. Dil öğretmeyi eğlenceli hale getirmek için. Çünkü oturup çocuklara gramer anlatmayalım yani. Onu bir şeyler yaparken kullansınlar. Biz de bunu kendi kültürel özellikler, farklılıklar ya da işte değerlerimizi çocuklara aktarırken em, bunları kullanabiliriz diye düşünüyorum. Çok da güzel olur aslında. Zenginleştirmek, onları zenginleştirmek, onların dünyalarını zenginleştirmek bence önemli. Yani bir güzel bir şey olmalı, harmoni olmalı. Ee, Böyle iki kültürü harmanlayabilmeli çocuklar ve oradan da aslında ikisini birlikte harmanlayıp apayrı kendi kültürlerini çıkarabilirler oradan yani. Hani bu çok da güzel harmanladıkları zaman çok güzel bir şey çıkaracaklarını düşünüyorum. Şimdi farklı bir yerde yaşayınca insan da kendine yeni şeyler keşfediyor haliyle ve birçok şeyi de kendiniz yapmaya başlıyorsunuz artık. İşte standartlar da düşüyor. Eskiden her ay kuaföre giderken Yeni Zelanda'da bunları yapamıyor durumuna geliyorsunuz ve saçınızı bile kendiniz kesmek durumunda kalabiliyorsunuz. Saç kesmeyi öğrendim mesela Yeni Zelanda'da. Onun dışında e, kendimi gözleme açarken buldum. Sarma sararken buldum ve ben mantı bile yaptım Yeni Zelanda'da. Bir anda içimden farklı bir Songül de çıktı. Aslında çok da iyi oldu insanın çünkü kendini keşfetmesine de fırsat tanıyor başka bir yerde yaşamak. Çünkü bunlara erişimimiz yok Yeni Zelanda'da. Dolayısıyla özlüyorsunuz. Bir de benim özlediğim şeylerden ama ilginç bir şey hani bir gün rüyamda semizotu gördüm ben. Sonra tabii ki onu aradım bulamadım. Auckland'a taşındığımızda yol kenarlarında fark ettim semizotlarını falan. Şimdi bir kaynağımız var yaşadığımız mahallede ve gidiyoruz oradan topluyoruz. Sonra zeytin ağaçlarını şey yaptık, fark ettik. Sonra topladık eşimle, eşim sonra gitti tekrar topladı ve biz bir sürü zeytin yaptık. Bu da hayatımda ilk kez yaptığım bir şey. Bunlar çok güzel şeyler. O kendi içinizdeki potansiyeli de açığa çıkarabiliyorsunuz aslında. Genel olarak e, Yeni Zelanda bize beklediklerimizi verdi mi? Evet, veriyor. Daha tam olarak değil ama güzel bir haber. Biz şimdi hala oturumumuzu alamadık. Onu alınca biz tam olarak yerleşmiş olacağız oraya. Onun da önü açıldı. Sanırım işte birkaç ay içinde e, güzel haberler yani alacağız diye düşünüyorum. Herhalde bir yıla kalmadan da oturumumuzu da alırız ve benim de yıllardır ertelediğim şeyleri yapabilmek için elime bir fırsat geçer diye düşünüyorum. Teşekkür ederim benimle bu söyleşiyi yaptığın için. Ve çok güzel bir çalışma. Bu çalışmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim buna ihtiyacımız vardı. Biz burada ne yapıyoruz? Nasıl geldik? Neler yaşadık? Ne gibi zorluklar yaşadık? Ve bunları aşabilmek için neler yapabiliriz? Ve ben bunun böyle bir çalışmanın bizden sonra gelecekler için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü hani bu çalışmalarla ve bu tür dayanışmalarla biz o yolun
çakılını, taşını temizleyelim. Bizden sonra gelenler biraz daha rahat etsinler ki o insanlar, çünkü bu topluluğa da katacakları çok şeyler olduğuna inanıyorum ben. Ama böyle hani o çakıl taş temizlemekle zamanlarını kaybetmesinler de bir an önce yerleşsinler ve onlar da değerli deneyimlerini, bilgilerini bize aktarabilsinler. Bence bu şekilde dayanışa dayanışa daha güçlü, daha zengin bir topluluk olacağımıza inanıyorum ben. Sen de burada bu çalışmayla çok güzel bir şey yapıyorsun. Tekrar teşekkürler. Son katılımcımız göçmenlik yasalarını ve pratiğini bilen göçmen bir avukat. Son dönemde Yeni Zelanda'da göçmenlik yasalarını ana hatlarıyla Aslı'dan dinliyoruz. Merhabalar, benim adım Aslı Döker. 2016 yılında ailemle birlikte Yeni Zelanda'ya taşındım. Yeni Zelanda'da şu anda lisanslı göçmenlik danışmanlığı yapıyorum. Zaten avukattım Türkiye'deyken de, yani hukuk geçmişim var. Burada da bir eğitim aldım. Zorunlu eğitimlerden geçtim. Lisansımı aldım. Size bu videoda çok kısaca Yeni Zelanda'nın genel göçmenlik politikasından ve kurallarından bahsedeceğim. Şimdi Yeni Zelanda her ne kadar nitelikli iş gücüne çok ihtiyaç duyan bir ada ülkesi olsa da göçmenlik kuralları yine de çok çok katı bir şekilde uygulanıyor. Bunun en önemli sebebi de şu: devlet politikası diyor ki iş fırsatlarından öncelikli olarak burada yaşayan vatandaşlar faydalansın, oturum sahipleri faydalansın. Dolayısıyla gelenlerin çok ciddi bir süzgeçten geçirildiği bir sistem var. Ancak özellikle pandemi süresince ülkeye girişlerin neredeyse tamamen kapanması şu an burada çok ciddi bir iş gücü eksikliğine yol açtı. Bu da aslında buraya yerleşmeyi düşünen Türk vatandaşları için çok iyi bir haber. Eğer aklınıza Yeni Zelanda'ya hangi yollarla gelebilirim, İşte bunun için ne yapmam gerekiyor gibi bir takım sorular var ise öncelikle kendinize şunu sorun: yani kısa süreli mi yoksa uzun süreli mi gelmeyi düşünüyorum? Çünkü genel olarak kısa süreli vizeler ziyaretçi vizesi, öğrenci vizesi, working holiday vizeleri, bunlar alınması diğerlerine göre çok daha kolay vizeler. Ancak çalışma vizesi, oturum vizeleri özellikle ve maalesef Türk vatandaşları için bayağı meşakkatli. Süreci uzun, masrafları da tabii daha yüksek vizeler. Şimdi burada çalışmayı düşünen, buraya çalışma yoluyla gelmek isteyen kişilere tavsiyem, öncelikle kendi alanlarında burada işverenler ne takım ilanlar veriyor, bakıp takip etmeleri. Şimdi Yeni Zelanda'da en çok kullanılan online ilan siteleri, platformlar şunlar: TradeMe, Co.nz var, My Job Space var, Seek, S-E-E-K, Co.nz gibi iş bulma platformları var. Şimdi her ne kadar siz de o platformlara ilk girdiğinizde ilanlarda şu yazar her zaman: aday çalışma vizesi sahibi olmalıdır gibi ibareler sizi hiçbir zaman korkutmasın. Çünkü işveren doğru aday için vize sponsorluğu yapmaktan çekinmez. Ve şu anda da ciddi bir iş sıkıntısı var. Dolayısıyla başvurularınızı çekinmeden yapabilirsiniz. Diyorsanız ki eğer doğrudan oturum alıp oraya gelebilir miyim? Şimdi genelde buraya doğrudan oturum alıp gelmek, skilled migrant kategori, yani nitelikli göçmen kategorisi üzerinden gelecekseniz, hali hazırda bir iş teklifiniz yok ise pek mümkün değil. Çünkü çok yüksek puanlar. Özellikle 9 Kasım'dan sonra 160 olan puanlar 180'e çıkacak. Ve burada bir iş sahibi veya iş teklifin hali hazırda almış değilseniz bu puanları tutturmanız cidden çok zor. Ancak yine de şu anda paralel olarak işleyen birkaç oturum vize kategorisi var. Biri eski vize kategorisinin açılmış hali, biri de bambaşka yeni bir oturum vizesi kategorisi. Dolayısıyla iki tane paralel olarak işleyen vize var. Az bulunan, burada ciddi ihtiyaç duyulan mesleklerden birine sahipseniz, bu IT olabilir, mühendislik olabilir, tıp gibi mesleklerden biri olabilir, doğrudan bile Türkiye'den oturuma başvuru yapabilirsiniz. Ama varsayalım ki
Bu tarz bir meslek değil sizinki. En çok aranılanlardan değil. Ama yine de buna izin veren bir meslek. Yani green list dediğimiz listede bulunan bir meslek sahibiyseniz burada iş bulup çalışma vizesiyle gelip 2 sene sonra oturuma başvurabilirsiniz. Yani aslında gerçekten nitelikli göçmenler için oturum yolu açık. Diyelim ki hangi vizeyle buraya geleceğinize karar verdiniz. Başvurunuzu da kendiniz ya da bir profesyonel yardım ile yapıyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey bence yapmış olduğunuz beyanların doğruluğu. Şimdi Yeni Zelanda genel olarak böyle herhangi bir belge istemeden, araştırma yapmadan sadece kişinin beyanına dayalı olarak birçok hakkı zaten vatandaşlarına, oturum sahiplerine tanır. Yani burada insanın verdiği beyan esas alınır. Ama süreç içerisinde eğer yanlış veya yanıltıcı bir beyanda bulunduğunuz ortaya çıkarsa bunun çok ciddi müeyyideleri vardır. Dolayısıyla mesela kısa süreli vize alacaksınız. Size sorar vize formu herhangi bir suçtan hüküm giydiniz mi? Hayır dersiniz. Belki önemsiz bir geçmişinizde bir ufak bir kara leke vardır. Sizden savcılık temiz kağıdı da istemez. Ülkeye gelirsiniz. Bu sefer uzun süreli bir vizeye başvurmak istediğinizde sizden o temiz kağıdını ister. Daha evvel yapmış olduğunuz eksik, yalan beyan ortaya çıkar. Bu sizin bu ülkedeki her türlü hakkınızı etkiler. Dolayısıyla yani doğru beyanda bulunmak en önemlisi. Bence bir diğer dikkat edilmesi gereken konu da şu. Özellikle iş başvurularında daha evvelki eğitim ve iş tecrübelerinin ispat edilmesi. Mesela biz Türkiye'de bu sıkıntıyı çok çekiyoruz. Maalesef bazı başvuranlar Türkiye'deki iş tecrübelerini ispat etmeye çalışırken iş sözleşmelerini sunamıyorlar. Borcuları yok. SGK giriş çıkışları ya eksik ya da hiç yok. Eğer burada yani tecrübenize dayanarak iş vizesi alacaksanız size tavsiyem mutlaka ve mutlaka iş yerinizle görüşüp SGK giriş çıkışlarınızın doğru yapılıp yapılmadığını teyit etmeniz ve başvuru yapmadan evvel her türlü belgeyi belki yani bu uzun süreli bir plan diye düşünerekten en az bir 12 ya da 6 ay öncesinden toplamaya başlamak. Belgeli olmanız çok önemli. Her şeyin bir belgesi, kaydı olmalı. Gerektiğinde sunabilmelisiniz. Yani bu uzun süreli bir plan aslında. Yani bugün vizeye başvuracağım diye karar vermiyorsunuz zaten. Yani 6 ay evvelden diyorsunuz ki yurt dışına gideceğim. Ne yapabilirim? İşte o noktada bütün evraklarınızı toplamaya ve sağlam kayıt tutmaya çok dikkat edin. Bunların dışında benim size söyleyebileceğim çok bir şey yok. Eğer teknik hukuki sorularınız var ise Immigration New Zealand'ın çok güzel bir web sitesi var. Son derece kapsamlı. İlk kullanıcı için doğrudan başvurabileceği, kolay hesaplamaları yapabileceği, anlayabileceği bir sistemi var. Daha teknik, daha hukuki sorularınız varsa da zaten bir profesyonelden yardım istersiniz diye düşünüyorum. Benim notlarım bu kadar. Başkaca bir yardım edebileceğimiz bir şey olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlarımız komünitemiz için önerilerini paylaştı. Bu dokümenteri yapım sürecinde birçok üyemizle görüşme imkanım oldu ve Türkiye'den gelmiş göçmenler olarak bir dernek, kültürel aktiviteler yapabileceğimiz bir merkez oluşturmak için çalışmalara başladık. Bu videomla olabildiğince her bir birey ve gruba ulaşmayı umuyorum ve sonrasında katılım ve desteklerinizi bekliyorum. Dokümenterime katkıda bulunan değerli üyelerimiz Ayla, Filiz, Songül, İlknur ve Aslı'ya çok teşekkür ediyorum. Ayrıca türkülerimize sazıyla can veren abim Eftal'a da eline sağlık diyorum.